Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet. Bu özel video için Türkiye'den Azerbaycan'a geldik. Bakü'deyim, fakat Bakü'de çok uzun durmayacağım. Haberlerde Azerbaycan ve Ermenistan'ın büyük bir muharebe içinde olduğunu siz de duymuşsunuzdur. Birinci elden tanıklık etmek için bizzat buraya geldim. Evet, şimdi Gence şehrindeyiz. Burada sivilleri hedef alan bir saldırı yaşandı. Yaşadığınız mahalleye birden roket düştüğünü hayal edin. Ani bir ses, çığlıklar, hayatını kaybeden yakınlar ve bir daha asla evinize geri dönemeyeceğinizi düşünün. Sivilleri hedef alan bir saldırı savaş kurallarına aykırıdır. Burada oturma odasında otursanız ayrı bir risk. Mutfakta olsanız ayrı bir risk. Kaçacağınız yer yok. Tavanların halini görüyorsunuz. Bir roket bir mahalleye düşüyor ve her şey zarar alıyor. 500 bin nüfuslu Gence şehrinin Karabağ bölgesiyle hiçbir alakası yok. Sınır komşusu bile değil. Burada her an üstümüzde bir şey yıkılabilir. Ağaçların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Koca koca ağaçlar paramparça olmuş. Roketin düştüğü nokta burası. Başımın tacı anam. Nefesim, iyi ki varsın. Çocukların ayakkabısını görüyorsunuz, bebeklerin. Hayatını kaybeden insanların yanında yaralı insanlar da var. Onların da belki hayatları bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ama şu derin hasarı görmenizi istiyorum. Roket buraya düştüğünde ve infilak ettiğinde koca mahalleyi etkiliyor. Roket tam buraya düşmüş ve tüm mahalleyi etkisi altına almış. Bakın burada bir araba var. Arabanın halini görüyorsunuz. Paramparça halde. Arkadaşlar, yine burada hayatını kaybeden çok insan oldu. Gece bir sularında saldırı gerçekleşmiş. Ermenilerin sivillere yaptığı saldırılar hep gece yarısı gerçekleşmiş. Ve kendi sınırlarından kör bir şekilde atıyorlar bu füzeleri. Yani sivillere mi gelir yoksa savaş içinde kullanılabilecek bir durum mu vardır? Bunları hiç önemsemiyorlar. Kime gelirse sallıyorlar. Hayatını kaybeden bir sürü masum insan var. Hiçbir savaşta siviller hedef alınmamalı. Bazı lokasyonlar da pinlenmiş görüyorsunuz. Gence şehrinde sivilleri hedef alan füzelerin düştüğü birçok nokta. Ermeni çakkal ve çakkal. Çakkal ne uğrayacak? Bizim bir amalımız var, işğal altında olan torpaqlarımızı yenidən bərpa etmək. Azərbaycan Respublikasının sürəkli bayrağını dalğalandıracaq. Hal-hazırda həmən bayrağı mən sinəmdə daşıyıram. Canınızdan vazgeçebilir misiniz? Canımızdan, qanımızdan hər şeyi göz alıb gəlmiş bura. Düşmən mərmisi sayəsində yaralandım. Göstərilən şücaətlər sayəsində çox şükür Allaha yaxşıyam və döyüşü davam elətdirməyə hazıram. Ne zaman yaralandınız? 2 hafta öncə. Nerenizden vuruldunuz? Ayağım, qıçalarım, bir də qolum. 2 hafta önce yaralandınız ve tekrar görev için kendi rızanızla geri döndünüz. Kendi rızamla gəldim. Bu mənim üçün bir şərəfdir, bir onurdur. Şəhid də ola bilərik, yaralı da ola bilərik. Tək vətən sağ olsun. Halka bir şey söyləyə bilərəm ki, bizim ordumuz, bizim əskərlərimiz, mənim qardaşlarım hamısı da eyni ürəkdə, eyni mərdlikdə, eyni cəsarətdə düşmənin üstünə getməyə hər zaman hazırdır. Ben Mübariz İbrahimov'un hayatını dinlediğimde ilk defa çok duygulanmıştım. Onun gibi canınızı feda etmekten her an geri durmazsınız. Hər an hazır. Düşmən bizlə qarşılaşmağa gələndə demək olar ki, bir müddət sonra qaçır. Amma mənim əskərlərim heç vaxt ölümü bilə-bilə gözə alırlar, həmin mövqelərə can ataraq girir. Kimisə torpağında da gözümüz yoxdur. 30 il həsrətində olan torpaqlarımıza artıq ayağımızı basırıq. Qarabağ bizimdir! Qarabağ bizimdir! Röportaj esnasında bir asker harp ederken göğsünde taşımak için yanımızda getirdiğimiz bayrağımızı istedi. Siz mi almak istiyorsunuz? Ben. Taşımak için mi? Ben. Bayrağımız size emanet. Çok sağ olun. Hayırlı nöbetler. Durum böyleyken Azerbaycan Savunma Bakanlığı hücum öncesi bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlara askeri bölgelerden uzak durmaları için duyuru yaptı ve siviller tahliye edildi. Bir tankın içi böyle. Burada nişancı tertibatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gündüz, bu gece görüşü. Peki ateşi nereden yapılıyor? Ateşi bak. Buradan ateş yapılıyor. İçerisi 3 kişi mi oluyor? 3 kişi. Bunun içinde ne kadar top oluyor? 39 dərs. 41 ton. 41 ton. Cəbhəyə gedəcək. Bu bizzat cepheye gidecek. Döyüşə! Tank sürmek kolay mı mesela? Bunun vitesi nasıl oluyor? Araba gibi mi? Eyni maşın kimi. Araba çətin bir şey deyil. Gördüğünüz gibi cepheye gelecek tanklar talim yapıyor.
Tank operatörleri ordunun en önünde giden Bəli. birimleri oluyor. Bəli. Hiç korkuyor musunuz ya da ne hissediyorsunuz? Ölümdən qorxmuram, tək qorxum var. Öldürmədən ölməkdən qorxuram əslində. Allah inşallah bizə nəsib eləyər. Şərəf dolu bir şeydir. Seyahatimiz esnasında Azerbaycan ordusu hızla ilerleyişini sürdürürken biz de özgürlüğe kavuşturulan Karabağ topraklarını filme çekmeye çalıştık. Cepheye gidecek bir askerin son jesti ise bizi çok etkiledi. Bu kendi botumun hem sepi hem bağından hazırladığım bir tespih. Tespih yaptınız kendinize. Evet. Çok teşekkür Hediye ederim. etmek isterim size. Çok sağ olun. Azerbaycan benim ülkem, Türkiye benim ülkem. 17 yaşımdan falan videolarınıza baxıram. Çox şey öyrənmişik sizdən. Bugün burada sizinlə görüşmək həqiqətən böyük bir qürurdur. Benim için daha büyük bir gurur. Kesinlikle yaptığımız en anlamlı video oldu. Bu anlamlı hediye için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Koronavirüs var. Sarılmamam gerekiyor ama ben yeni test oldum. Bir gün önce negatif çıktım. Sıkıntı değil. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Aliye Vasiliye. Buraya haince bir saldırı oldu. Sizin kaybınız çok büyük. Yani hiç adil bir durum değil biliyorum. Size şu an kim sahip çıkıyor? Nene, baba, dayı falan. Kaç yaşındasınız? 16. Siz kaç yaşındasınız? 2 kardeşsiniz sadece. Eviniz şu an paramparça bir halde. Bulunduğunuz oda nasıl güvenli kaldı? Siz nasıl kurtuldunuz? Güvenlik olmadı. Benimki de dağılmıştı. Ben ayağıma bir de ayna üstüne. Çok pis dağılardı. İnsanlara ne demek istersiniz bununla alakalı? Artık güvendeyiz. Hiç merak etmeyin. İsminiz? Ahgül. Emin. Hiç kimin evinde, ailesinde böyle bir şey olmaz. Sülh olsun, prezidentimiz sağ olsun, tezliklə sülh olsun. Hiç şey Çok çətin. deyilmez. Deyilmez böyle bir şey. Evlat tabutu çətin şeydir. Bunu hiç bir dərtlə düzəltmək olmaz. Başınız sağ olsun. Siz də sağ olun, gəldiyiniz üçün əziyyət çəkibsiniz. Ne demek bizim için şeref. Çok sağ olun. Oturun bir stəkan çay için, çörək yiyin sonra yiyin. Elə belə getmir. Teşekkür ederiz. Elə belə getmir. Düşen füzelerden dolayı hem annesini hem babasını hem kardeşini hem babaannesini kaybetmiş 2 yaşında masum bir çocuk düşünün. Nilay 2 yaşında 20 gündür görmediği annesinin ve babasının nerede olduğunu hala soruyor. Bu küçük kızın gözlerine bakınca anlıyorum ki bir daha asla ailesini görmeyeceğini biliyor ama kabul etmek istemiyor. Bak bu çocuk. Arattı babası. Ne? Ben de giderim. Gönüllü giderim. Tam olarak nasıl oldu? Gecə saat 2-də atdılar, səs gəldi. Gürültü qopdu. Qızım var. Ondan xəbər gəlmədi. Telefon çağırdı, cavab verən olmadı. Yoldaşına zəng elədim, o da zanet çıxdı. Cavab verən olmadı. Gedəndə gördüm binadan əsər əlamət yoxdur. Kardeşimiz nasıl hayatta kaldı? Möcüzə nəticəsində bir yerdə yatırdılar. Olub bax onu mən də bilmirəm. Gözləri torpaqla doluydu, burnu torpaqla doluydu, qulağı torpaqla doluydu. Çox pis gündə idi uşaq. Başımda alında bir belə yara olubdu, yara var indi. Vallahi nə bilim da bu nə idi? Nə zulm idi? Bu millət düşdü. Bu erməninin Allah öyünü yıxsın. Ermənilərdə kişilik olsa, belə əhalini vurmaz, uşaqla, arvadla işi olmaz. Ermənidə kişilik olsa, keçər qabağı bizim kişilərimizlə, əskərlərimizlə üzbəüz olar. Bax bunun günahı nədir? Bu dünya nə hara baxır? Ata öldü, ana öldü, ata nənəsi öldü. Kendisi bu durumun ne kadar farkında? Uşaq çox kömək eləyir. Uşaq nəsə görübdür. Uşaq nə görübsə də, bax mən bilmirəm də, bax beləcə nədir. Əvvəl anasını istəyən uşaq indi demir ki, anasına demir ki, gedə yanıya. Bax mən belə danışıram, bu qorxur. Bax bu uşaq bilir oradan danışıram, qorxur. O səs, o gürültü mun qulağın dibində olub. Fransa döysün, Amerika döysün. Mənim yaşadığım şey Rusiya elə bir döysün. şeydir ki, heç kimə bunu arzulamaram. Heç kimə arzulamaram bir düşmənimiz ermənidən başqa. Qaçırıq, uşağı götürüb qaçırıq ki, uşaq bir də o səsi eşitməsin. Bu dünya hara baxır ki, çoxu erməninin tərəfindədir. Niyə? Görmürlər bizi. Görmürlər. Döyüş döyüşdü, döyüş meydanında olar. Gəncə torpağı, döyüş yeri döyülür. Bir dəfə desinlər ki, Ermənistana biz də bomba atmışıq. Bir dəfə desinlər, Azərbaycan dinc əhalini heç vaxt vurmuyor. Torpaqlarımızı istəyir. Ayrı bir şey istəmirik ki. Biz gedib erməninin torpağına girməmişik ki. Onlar bizim torpağa giribdi. Ateşkəs imzaladılar.
Bizimkiler getdi orada ateşkes imzaladı. 72 saatlıq. O 72 saatlıq ateşkesin savaqsı onlar vuruldu. Bunlar o bir otaqda yatırdı. Qorxularından gedib o otaqda yatmırdılar ki silkələnir. Qonaq otağında yatırdılar. Ateşkesin sözünlə gedib orada yatdılar. Bax bu balanın ahı yerdə qalmayacaq. Mən ona əminəm. Əminəm ki alacaq. Çünki bizim əskərlər bunu belə qoymaz. İşiniz sağ olsun Allah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Kendinize olun. Sağ olun, hay canım. Oturun çay için. Əziyyət verməyin, çox sağ olun. Çay için gelir. Oturun bir stəkan çay için gelin. Heç bir zəhməti yoxdur. Keçin əyləşin. Bir stəkan çay için gəlin, burada hazıram. Hadi görüşürüz. Uy sen de elini, sen de elini. Elini. Öpüyorum. Elini. Bay bay de. Sen de öpeli. Uy. Maşallah. Görüşürüz. Ermenistan'ın cephe savaşını bir kenarda tutup Azerbaycanlı sivilleri hedef almasının nedeni provokasyon. Çünkü savaş Ermenistan topraklarına taşınırsa Rusya Ermenistan'ı koruyacağına dair bir anlaşma imzalamıştı. Sovyetlerden kalan Ermeni-Rus anlaşmasına göre eğer başka bir ülke Ermenistan'a saldırırsa Rusya onu koruyacağına dair söz vermişti. Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası örgütün nezdinde Karabağ Azerbaycan toprağıdır. O yüzden Karabağ'da geçen harp uluslararası savaş kurallarını ihlal etmemekte. Ermenistan sivillere hatta küçük çocuklara saldırmayı nasıl açıklıyor? Onlara göre Azerbaycan Orta Doğu'dan paralı asker alıyor ve onları Ermenistan'a karşı gönderiyor. Ve güya Azerbaycan'da bulunan bu Orta Doğulu Arap askerler ücretlerini alamadıkları için Azerbaycanlı küçük çocuklara saldırmışlar ve bu sonuç onların eseri. Gördüğünüz gibi bu aslında cephe harbinden çok daha büyük bir harp. Burada cehalete karşı bir harp de var. Aynı zamanda uluslararası haklar da bunu bir hukuk harbine dönüştürüyor. Ve tabi Ermenilerin lobileşmesi de bir kenarda. Ermeniler zamanında yaşanan diaspora sayesinde Hollywood dahil birçok medya outletinde bulunmakta. Ve burada yaşanan hadiseler uluslararası medyada çok fazla yansıtılmamakta. Yani bu bir bakıma bir medya harbi. Bu videonun devamında yani son Azerbaycan-Ermenistan harbi videomuzda ise cepheye gidiyoruz. İkinci video 48 saat içinde yüklenecektir. Videoyu kaçırmamak için, televizyonda gösterilenlerden daha fazlasını görmek için, gerçeklerle yüzleşmek için Ruhi Çenet videoları kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylelikle video yüklendiğinde size bildirim de gidecektir. Yeni videoda yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun altından buraya girerek direkt mevzilere ulaşıyorlar. Gördüğünüz gibi tünel bu şekilde arkadaşlar. Evet, tarafları görüyorsunuz. Burada çok sıcak bir çatışma. Gel gel gel.